Evet, yayındayız. Merhaba arkadaşlar. ETS2 Türkiye haritası NEV Mercedes-Benz New Turismo moduyla beraberiz, askerlik anılarıyla burada devam edeceğiz. En son Bolu'da kalmıştık. Bolu'da oynatması sebebiyle bir sıkıntı yaşadım ki az evvel canlı yayına girmeye çalıştım ki orada da oynattı. Büyük ihtimalle modlarla alakalı modların bir kısmını kapattım. Sadece kış modu, Türkiye haritası ve bu turizmo modu kaldı. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şuradan oyuna geçeyim bir. Bu arada şöyle bir almazsak olmaz. Evet. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu arada işimiz nedir? Rize. Düzce Rize arası siyasi parti çalışanlarını götürüyoruz arkadaşlar. Ee, Hep birlikte yolculuğa şöyle ufaktan başlayalım. Bu arada bunu kapatalım. Haydi bismillah. Haydi koçum. Açın bakalım kapımı. Kış modumuz yine aktif. Böyle hoşuma gidiyor. Bu ambiyans çok tatlı oluyor böyle. Türkiye'miz bir kışın ayrı güzel bu arada. Oo, önümüzü jet gibi işte. Türkiye'de olduğumuzu hissettik yine. Ben de bakmadım yani. Bende de hata var. Şöyle ufaktan yola doğru çıkalım. En son işte askerlik anılarında nerede kaldık? Benim tank bakımcısı olarak, tank diyelim, zırhlı araç bakımcısı olarak başladığım döneme anlatıyordum sizlere. Bu arada 860 kilometre bir yolumuz var. Uzun da anlatacağız. Şu şehirden bir çıkalım. Bu arada Bolu üstünden gitmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bolu dağıtıyor çünkü. Ona istinaden bir Bolu'dan değil de üst taraftan gidelim. Aynen bizi Zonguldak'tan götürsün. Şimdi buradan dönmem gerekecek. Hadi devam. Bu arada arkadaşlar benim direksiyon setim vardı. Diving Force jeti. Onu sattım. Bu bayağı da oldu gerçi. Bir direksiyon seti alayım diyordum çoktan beri. Fakat fırsat olmadı yani iş güç zaten bu bilgisayar ettiğim masraflar falan. Bu yayın yapmak için bayağı da bir para harcadım. Şu anda Cooler Master'ın sıvı soğutma sisteminden tutun, kasanın Cooler Master'ın yeni bir serisi olmasından tutun, içinde 3060 var. Gerçi 3060 şu an çok iyi değil ama malum sebeplerden ötürü diğer masraflar da olduğu için pek ona yüklenemedim. Bu arada M.2 SSD'miz var 1 TB. 980 Pro. Samsung'un SSD'si var yine. Bir ufak modelimiz. Bu arada arabada hava eksikliği var herhalde. Kırmızı yanıyor ama bilmiyorum onu anlayamadım. Her neyse işte RAM 32 GB RAM'imiz var. 3400 MHz olması lazım. Ryzen 5'im var. Bayağı oldu onları alalı. Ben de yani onları da gidip değiştirmek istemedim. Çünkü her şey maliyet biliyorsunuz. Neyse direksiyon almaya fırsatım olmadı işin gerçeği. Ne oldu? Şimdi bugün gezinirken öyle iyi bir fiyata hepsi buradan buldum. 15 bin lira civarında bir rakamdı. G920 idi değil mi? Evet. Ya da işte G29. Her neyse ikisi de yazmışlar. İkisi de aynı anlama geliyor benim bildiğim. PlayStation'da 920 normalde G29 ve H-Shifter'ın da H-Shifter mi diyordu? Evet Shifter. H-Shifter değil de Shifter işte. Onu da aldım. Bundan sonraki simülasyonlarımızı arkadaşlar direksiyonla beraber devam edeceğiz. İsterseniz eğer direksiyon kamerası da yaparız yorumlarda belirtirsiniz. Her neyse şimdi askerlik anılarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada virajın tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok iyi be. Yani burada bir de direksiyon setinde oynamak viteslerle beraber tadından yenmez. 6 ileri shifter'ımızla gayet lezzet verecektir. Ee,
Her neyse. Şimdi askerdeyiz arkadaşlar. Onu anlatayım ben size. Evet, o zırhlı araç bakımcısı olduğum dönemde kulakları çınlasın bir Ali abimiz vardı. Benden büyük. 30 yaşında mıydı yanlış olmasın. Samsunlu kendisi. Çok da iyi bir abimizdir. Benim yatak badim öyle ufak tefek fazla yapılı olmayan ama çok dürüst, çok efendi tarih öğretmeniydi kendisi aslında. O ara üniversitede okuyormuş. Fakat üniversiteyi ara verip yanlış hatırlamıyor isem geldi askerliğini yapmak istemiş. E, Biz de o arada denk geldik. Ya, iyi de anlaştık. Kafamız uydu. Ben onun sessizliğini, sakinliğini severdim. O benim efendiliğimi severdi. Bakmayın neredeyse ne kadar hırgür olaylarını da bundan önceki serilerde anlattıysam da aslında biz bu tarz insanlar değiliz. Sevmiyoruz yani. Sadece e, insanların bir takım şeyleri bize dayatmalarından hoşlanmıyorum. Bunlar beni rahatsız eder, ben de bunlara karşılık veririm. Olay bu. Her neyse, Ali abiyleyiz. Ali abiye de dedim ki, Ali abi böyle böyle bir durum var. Komutan, yani komutanımız, başçavuşumuz emir verdi. Böyle böyle oğlum sen kendine bir arkadaş da bul. Bunların bakımlarını yap. Emredersin. Ben de seni uygun gördüm abi dedim. Sonra Ali abi ikna ettim. Ali abiyle başladık. Ali abi de ufak tefek dediğim gibi yani böyle bir 1.70 var mı yok mu yani acaba boyu öyle bir şeydi. Saçlar hafif gidik hafif kel gibi. Ondan sonra ama çok sempatik, çok iyi huylu, zararsız bir insandı yani Ali abi. Her neyse Ali abiyle başladık. İşte orada zırhlı araçlarımız var. Onların bakımlarını yapıyoruz. İşte temizliklerini yapıyoruz beraber. Ya baktık işler çok fazla çünkü çok birden fazla araç var. Ee, Yetmiyor. Bu iş böyle büyümeye başladı. Ha, büyümeden öncekinde bir olay daha var onu da anlatayım. Orası çok iyi. Bir gün yine böyle bir ilk haftası falan zırhlı aracı da motor yüklememiz lazım. Yani sandık motor atacağız. Yani sanayide ne olur? Motorunuz çok artık tamiri mümkün olmayan bir hale gelirse sandık motor atarsın, kurtulursun, uğraşmazsın. Pistondu bilmem neydi, ıvırdı zıvırdı, yataktı neyse. Bizim de sandık motor atmamızın sebebi şu. Motorlar Konya'ya gidiyor. Konya'da ya da işte herhangi bir yerde neyse orada bu arada sağdan gireceğiz. Ee, Tamir ediliyor. Sandık olarak gönderiliyor. Tamir edip sandıkla dönüyor. Change oluyor. Oradaki sana sağlam motoru gönderiyorlar. Bize de bir sandık motor geldi. Tabii ben motorcu değilim ama iş bir kişiyle yapılacak bir iş değil. Motorcu bir arkadaş vardı. Ben, Ali abi bir de o. Bir arkadaş daha var mıydı hatırlamıyorum. Bir de komutanlarımız var. Beraberiz yani. Diğer zırhlı araçtaki motoru söktük. Ya eski araçlar bunlar Alman yapımıydı. Bunlar eğitim amaçlı kullanılan. Çok daha iyi araçlarımız var. Ona değinmeyeceğim. Ee, Bizim Alman yapımı eğitim araçları askerlerin kullandığı. Motorunu söktük. Yani baştan işte alttan civatalarını söktük. Benim sökmüşlüğüm de vardır. Temizliğini de yaptık. İşte bir takım motoru aldık bir işte. Ufak bomblar vardı. Bom deniyor. Ondan sonra şu yolun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Neyse. Diğer sandık motoru bağladık BOM'a. Sonra o arada biz motor bölmesini yani kaput diyeyim. Kaputun altını bir güzel temizledik. Tabi oralar yağ içinde kalmış zamanda. Tertemiz güzelce mazotla pırıl pırıl yaptık Ali abiyle. Ali abi tabi hayatından pek memnun değil o ara. Neden? Çünkü yağ içindeyiz böyle. İşin güzel tarafı şu, biz sivil çalışıyoruz o ara. Çünkü askeri kamuflajlı yapılacak işler değil bunlar. Yağ içinde olacağın için. Tabi ama şöyle bir güzelliği var. Eşofmanla çalışıyorsun. Askeri eşofmanları bilirsiniz. Lacivert alt eşofmanın üstüne de gri bir tişörttür. Bunu giyiyorduk. Spor ayakkabılarımızı giyiyorduk. Çalışıyorduk. Ali abiyle beraberiz. İşte o yağları temizliyoruz. Lan Gökhan dedi. Ondan sonra ya dedi senin yüzünden dedi göte geldik dedi ya. Ya dedim Ali abi ne diyorsun dedim gözünü seveyim. Elimde de şey var böyle bez var yağ içindeyiz. Yerimizde ter akıyor böyle 55 derecede. Ya Ali abi dedim
Şimdi dedim ben seni buraya çağırmasaydım. Sen dedim ot yolsaydın ya da başınıza bir iş gelseydi cezada sürünüyor olsaydın daha mıydı? Doğru söylüyorsun kardeş dedi. Haklısın dedi. Her neyse biz devam ettik. Onun motorunu bir güzel taktık. Arkadaş motorcu olan motor bağlantılarını yaptı. Velhasıl makineyi çalıştırdık. Bir hafta gibi bir süreçti yanlış olmasın. Bir şehir girişlerinin ne hikmetse bu oyun böyle bir takılıyor. Sonra atıyor diye korkuyorum. Biraz yavaşlayayım. Yavaşla diyor oyun bana. Her neyse topladık. Ondan sonra biz işlerimize devam ettik. Hala 2 kişiyiz bu arada. Ya baktık sonra biz bu işleri yapıyoruz. Temiz de çalışıyoruz. Komutan dedi yani. Az önce söylemiştim ben size. Ee, bir ekip kurun. Yani zırhlı araç ekibi kurun. Kendinize başında sen ol. Bu arkadaşlarla beraber bu araçların bakımını yapın. Emredersiniz komutanım. Neyse. Bu arada Zonguldak da güzelmiş arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gideyim, arada takılıyor. Bilmiyorum haritadan mı kaynaklı. Çünkü FPS şu an çok akıcı. Ama takılıyor. Böyle dondu. Yine de attık yarata. Ya bu haritada mı sıkıntı var? Neyse bir daha başlatalım şurada. Kaldığımız yerden devam ederiz. Bu bölümü de kesebilirim. YouTube'da izleyen arkadaşlar için sıkıntı yok. Ya ben şuna sıkılmıyorum da ne bileyim tatlı tatlı sohbet ederken içine etti yine. O benim canımı sıkıyor. Neyse bir ekip kurduk arkadaşlar bu arada. Ekipte bayağı böyle işte 5 kişi falan, sonra 10 kişiye kadar da çıktı bu. İşte oradaki zırhlı araçların bakımlarını yapıyoruz, topunu söküyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bunun eğitimleri var tabii. Her türlü ben de kendim normalde elektrikçilik de yaptığım için, yani elektrik mezunuyum. Bir takım işlerden de anladığım için bunların bakımlarını yaptım. Ve ayrıca ben otomobildir, her türlü yakıt yakabilen araçtan çok ilgiliyimdir. Severim. Kendi yapımda buna has şeydir. Muntazam bir şekilde, temiz şekilde çalışırım. Tertemiz işimi yaparım yani. Her neyse orada oyun açılıyor. Ekibi kurdum. Böyle ZRL yapmış. Biz neredeydik ki? Zonguldak'taydık. Akçakoca. Oo, Zonguldak'ta da sıkıntı yaşıyoruz ya. Neyse. İnşallah bir daha atmaz. Devam. Her neyse bu ekiple beraber çalışmaya başladık. Ben başlarındayım. Diyorum ki üçünüz şuna bakın arkadaşlar. Üçünüz şu araca bakın. Üçünüz şuna bakın. Siz şunu temizleyin. Bunların kontrollerini yapıyoruz. Temizliklerini yapıyoruz. Gün içinde bunun haricinde yaptığımız bir iş yok. Siviliz. Sivillerim işte eşofmanlayız. Rahat ettik yani o açıdan. Çok da dua aldım. Ezilen arkadaşları kurtardım özellikle. Çünkü bakıyorum çocukların üstüne gidilen durumlar oldu. Börük çavuşları sağ olsun. Asıl ben de sevdiğim arkadaşlarımı kurtardım. Harbiden de iş yapan temiz çocuklardı. Verdiğim işi layığıyla yapan adamlardı. Velhasıl bunu da bu şekilde atlattık. Benim sonrasında 2-3 kişi daha toplaştık tabii. Sonradan yeni gelen devrelerle de arkadaşlarımız oldu. Hep beraber hayatımıza devam ettik. Ve bu böyle bir zaman devam etti. Tabi bu askerlik sonuna kadar da ben bu işleri yaptım. En son gelmeden bütün zırhlı araçların yıllık yağ bakımları bana denk geldi. Bir de bir arkadaş daha vardı, o da gitti. Hep beraber bir o gidiyordu bir ben gidiyordum. Tek kişiden bir komutan bir de ben. İki zırhlı araç götürdüğümüz oluyordu. Orada zırhlı araçları bayağı da kullanma fırsatım oldu. İsimlerini vermiyorum bilerek. Sonuç itibariyle milli bilgiler gerek yok. Zırhlı araç olarak bilin. Bunları da kullanma fırsatımız oldu. Zaten sıkıntılı bir durum yok ki, benim ehliyetim var. Bu iş için eğitim aldım orada. Ki belgem hala duruyor. Saklarım. Velhasıl arkadaşlar bu neticeyle şu ışıkları kapatayım. Ee, son yağ bakımları, yıllık bakımlarını da yaparaktan
İnşallah yine atmaz ya. Atarsa ne yapacağız diye düşünüyorum bu arada. Kırka sabitleyeyim, arkadaşı gitsin. Velhasıl bu şekilde devam ettik. En sonda yıllık yağ bakımlarını da yapıp o şekilde tezkeremi almıştım zaten. 6 aylık bir askeri süreç olduğu için son bir hafta biz sadece gitmedik. Bu şekilde son bir 40 günüm de herhalde nöbetsiz geçti. Üst devre olduğum için artık alt devreler bir yerden sonra. Bu arada buradan gideceğim. Nedeni şu, o taraftan yine donup da başımıza iş gelmesin. Alternatif güzergahlar kullanmak istiyorum. Alternatif yol yok, işte sıkıntı orada. Yani buraya da bunun üstünden giden kaç kişi acaba? Bana o kadar yolu geri mi getireceksin evladım? Geri döneceğiz. Geri nasıl döneceğiz onu bilmiyorum. Bir yerden bir geçiş bulsak döneriz. Son dönemde dediğim gibi onları da yaptık. Daha farklı durumlar da var. Bir sürü şey yaşadık. Mesela şunu anlatayım ben size. İlk koronadan koğuşundan çıkıp kendi koğuşlarımıza geçtiğimiz günün akşamı böyle üstümde şey var. Duş almışım bu arada. Duşta giydiğimiz şortlar vardı. Onu giymiştik. Onlayım. Üstümde tişört var işte. O sıcak diye öyle oturuyorum. Akşam içtimalar yapıldı. Yattık. Uzandık yani işte. Böyle telefonla konuşan konuşuyor. Ben telefonla konuşuyorum falan. Ulan bir anda böyle bağırıyor. Tabur içtima, tabur içtima. Ulan bu ne acaba diyorum şimdi. Bilmiyorum ki ne olduğunu. Ya bil ki o saatte tabur içtima diye bağırılıyorsa başınıza gelen bir şey var. Bir komutan orada. O anki nöbetçi kimse. Akşam nöbetçisi. Herkesi topladı. Sayım yapıldı. Herkes tam. Neyse. Şimdi komutan başladı konuşmaya. Dedi ki arkadaşlar, banyolara dedi kim sıçtı? Açık olarak bunu söyledi. Lavuğun biri gitmiş abi banyonun içine sıçmış. Herif sıçmış abi. Banyonun içine sıçmış. Ha, banyoda demeye şahit ister gerçi de. Oralar işte öyle duş aldığımız yerlerde. Askeriye de gitti mi göreceksiniz. Çok lüks bir şey aramayın. Gerçi çok da umurunuzda olmayacaktır. Onu size söyleyeyim çünkü ya insan askerde aramıyor ya. Varıp takıldık mı ya? Oo. Bizi topladılar abi. Dedi ki komutan. Kim yaptıysa çıksın oğlum dedi. Bak dedi yoksa sonunuz kötü. Abi birkaç saniye bekledi. 30 saniye kadar belki bekledi. Bilmiyorum. Kimseden tık yok. Oğlum bak dedi sonuçları ağır olur. Ee, Sizi yormayayım gece vakti. Yok abi ses yok. Duydum şuydu. Tabur. Ee, Ne deniyordu ya? İstikamet önünüz müydü? Ya istikamet cepheniz marş marş. Bunu dedi. Ben ne olduğunu bilmiyorum bu arada istikamet. Herkes koşmaya başlayınca ben de koşmaya başladım. Tabur. Sürün. Aynen böyle. Yattık. Başladık abi sürünmeye. İleride çakıl taşlarıyla beraber parke taşların olduğu bir kesim vardı. Ben o kesimde çakıl taşlarından uzak durmaya çalıştım. Parke taşlarının üstüne sürünüyorum ama dediğim gibi şortlasın.
Ya bir şey olmadı ama hasır hasır gidiyorum. Üstüm oldu toz içinde. Kalkıyoruz. Tabur kalk. Tekrar koş. İstikamet cepheniz. İstikamet sağınız. Koşuyoruz. Tabur. Ee, Şınav pozisyonu al. Şınav. Ondan sonra sürün. En son öyle toparlandı. Tavur. Yerine geç. Ne pozisyona unuttum onu işte. Toplandık yine. Biz çavuşlar topladı. Velhasıl ben şurada bir haritaya bakayım arkadaşlar. Daha gideceğiz. Akçakoca Makçakoca. Yani bu arada böyle olsun bu akşam. Yapacak bir şey yok. Aldığımız şeyi götüremiyorum yani. Gördüğünüz sebeplerden ötürü. Ne hikmetse bir sıkıntı var buralarda. Bizi tekrar bir saydılar. Sayım var abi askeriyede. Ne olursa olsun sayarlar yani. Bunda yana sıkıntınız olmasın. Kayıp olmaz. Neyse ondan sonra dediler herkes koğuşlarına. Tabi biz önce bir lavabolara gittik ama üstüm bembeyaz. Daha ilk geceden ya. Olaya bak. Ondan sonra yıkanmıştık bir ya. Evet çok güzel yıkandık. Ter içinde kaldık yine. Ondan sonra gittik. Yıkanmak yok bir daha cezalıyız zaten. Tabur olarak cezalıyız. Gittik. Üstümüzü başımızı biraz sildik işte lavaboların olduğu yerde. Tıraş olduğumuz yerde. Daha sonrasında gittik koğuşlarımıza çıktık yattık zaten ama olayı hiç unutamıyorum. Bak hala aklımda. Daha böyle neler neler niceleri acayip şeyler arkadaşlar. Bir gün yine bu yağ bakımlarındayım. Evet son zamanlarım böyle. Komutanla beraberiz. Ondan sonra onunla gittik. Öğle saatiydi yemeğe gidelim oğlum. Emredersiniz komutanım. Beraber atladık geldik abi. Abi geldim. Bizim bölük olduğu gibi sürünüyor. Ama bölüğü tanıyamadım. Şimdi seslerinden anlıyorum. Karşı bizde bir futbol sahası gibi bir yer vardı içtima alanımız. Her neyse. Orada bizim askerleri komutanlar, bölük komutanı işte neyse yardımcısı çocukları komando gibi boyamış. Yüzleri sipsiyah. Yeşil, siyah böyle. Üstlerinde aklet, altlarında pantolon. Böyle bildiğim bizimki Amerikan askerleri gibi. Üstlerinde tüfekler. Tüfeklerde cephane yok. Sadece tüfek. Omuzlarında asılı. O şekilde koşuyorlar abi. Ama nasıl koşuyor? Böyle onlara mevziler kazdırmış. Bildiğin futbol sahası bizim oyuk oyuktu böyle. Ben geldim. Ulan yemekten mi geldim? Ya ben girsem oraya ben de patlayacağım bak. Yani ne oldu? Benimle hiç alakası yok. Yine bir şey yapmışlar. Neyi başaramadılar onu hiç bilmiyorum. Velhasıl komutan aynen şunda oğlum dedi sen dedi buradan dedi gözükmeden uza yemekhaneye. Şu ara yoldan git. Yemeğini ye. Kaybol dedi. Emredersiniz komutanım. Topuk zaten harbiden bende de hal yok. Yağ içindeyim. Tamam ben bu tarz şeylerden uzak kalıyorum ama biz de yoruluyoruz. Yaptığımız iş az bir iş değil. Tek başınasın. 20 litre bir yağ alıyordu. Bir tane zırhlı araç. 20 litre tenekeyle döküyorduk. Huni'nin ağzından ve ağız döktüğümüz 2,5 litrelik kola şişesinin ağzı kadardı. 5 litrelik su bidonu gibi düşünmeyin yani. O kadar dar bir yerden döküyorsun. Huni bulamadığını düşün bir de. Koca şeylesin. O kadar ağızdan onu döktüğünü düşün. Ve yağ da kaçlıkta onu da hatırlamıyorum. 20-50 mi daha fazla kalın bir yağ. Gitmiyor yani. Her neyse geldiğimde böyle bir şey görmüştüm ama nasıl gülüyorum böyle. Komutanın yanından uzaklaştım. Hala gülüyorum yani. Çocukları tanıyamadım. Simsiyah olmuşlar hepsi ya. Neler neler böyle çok da ceza atlatmışlığım var. Yani bireysel olarak ceza almadım. Komutanlar tarafından. Lakin bölüğün çok ceza aldığını gördüm. Bir takım aramalar da yapıldı. Askeriyede meşhur. Tabii hepimizde bir şekilde şu telefonların haricinde dokunmatik telefonlar da oldu bir şekilde alıyorsun. Mecbur zaten bulunduğumuz noktada çarşı iznimizin de sıkıntılı olmasından dolayı uzakta bir yerde olmamızdan kaynaklı olarak öyle bir telefon ihtiyacımız vardı. Görüşmemiz için internet gerekiyordu yani işin gerçeği. Bu arada bu haritanın yüklenmesiyle alakalı arkadaşlar benim tahminim. Çünkü bu oyunun atması başka bir sebep de olamaz.
telefonların araması oldu bir kere. Biz yine içtimadayız sabah. Yani öyle eğitim yapacağımız bir gün değil, spor yapacağımız bir gün. Her sabah böyle bir sporumuz oluyor değildi ama haftada belli günlerde sporlarımız oluyordu. O günlerde hatta eşofmanla gidiyorduk zaten sabah. Her neyse, neyse buraya geçtik bari. Ee, Eşofmanlayız. İşte o halı saha gibi dediğim yerde sporumuzu yaptık. Böyle basit hareketler ısındık. Komutanlar bizi oturtturdu. Biz zannediyoruz ki işte herkes görev yerlerine dağılacak duş aldıktan sonra. Yok. Bizi oturtturdular. Bekletiyorlar. Dedi, komutan da gözümüzün içine bakarak dedi ki arama var dedi. Dedi yakalanın dedi, yakarım dedi. Telefonu dedi. Neyse yani. Ondan sonra arkadaşlar e, ben bu arada telefonu yakalatmadım. Bayağı böyle koğuşlarımız vardı. 3-4 tane koğuş vardı. Belki 5, yalan olmasın. Pardon, bu arada aynaya bakmadım yine. Muhabbete daldığımda. Neyse, koğuşların hepsi aranmış. Çok öyle didik didik değil çünkü büyük koğuşlar. 4-5 tane de koğuş var dediğim gibi. Her neyse, koğuşlar aranıyor. 1 saat 2 saat biz tabii ecel ter döküyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Yakalanırsak 1 hafta ya da 2 hafta o zamanın süresiydi. Askerliğin uzuyordu. Çok bir şey değil ama yazık, günah. Niye uzatasın? Çünkü 6 aylık bir askerde 2 hafta bile adamı koyuyor ve daralmışsın. Askerliğimin de son dönemleriydi benim. Ulan diyorum inşallah yakalanmaz, duaları diyorum. Allah'ım diyorum ne olursun diyorum yakalanmayayım. Uzamasın. Yani telefonunda değilim gerçekten. Yakalanmak yorar yani adam. Yazık, günah. Neyse, ya keyfi bir durum da yok yani ailenle görüşmek için. Baksa bir derdimiz olduğu yoktu yani. Zaten vatanı seven insanlarız. Her neyse, arama yapıldı, öğlen oldu işte, yemeği yedik, hala koğuşlara gidemiyoruz, yasak. Velhasıl öğlen yemeğini yedik. Öğlen yemeğinden sonra izin oldu. Bir gittik koğuşlara abi. Dolapların içinde ne varsa boşalttım. Abi dolabın da tıraş çantasının arkasından telefon koyan var. Yani bu kadar da telefonları göze sokacak kadar bırakmak tabii aptallıktır zaten. Giden arkadaşların akılında bulunsun. Salak salak yerleri koymayın telefonlarınızı. Gizli yerler kendiniz keşfedin. Ben yatakta bir noktaya koymuştum. Yakalanmamışım. Çok şükür. Çok detaylı aransa bulunurdu, emin olun. Ama yatakta bir noktam vardı. Orada ne hikmetse hiçbir şekilde ben yakalanmamıştım yani. Onu da size söylemiş olayım. Ama çoğu arkadaşımın maalesef ki maalesef telefonları yakalandı. Ama şöyle bir güzellik yaptı komutanlarımız. Telefonların verilmemesi şartıyla askerlikleri bitene kadar bu arada. Terhis olacakları güne kadar zaten 1 aylar falan vardı. Verilmemesi şartıyla askerlik süreçlerinde herhangi bir uzama yapılmayacağı. Emredersiniz komutanım dedi herkes. Gülüyorlar zaten. Yapacak bir şey yok yani. Ya böyle bir kendini üzeceğin bir suç da yok yani ortada. Olabilir, askersin çünkü. Her neyse abi. Çok güzel bir dinlenme tesisiymiş. Bilenler bilir. Varsa eğer yorumlara yazsın arkadaşlar. Neyse. O arkadaşları da o şekilde affetmişlerdi. Çok büyüklük yaptılar, Allah razı olsun. Gerçekten komutanlarımız çok iyi. Eğer insan gibi davranırsanız insan gibi muamele görürsünüz arkadaşlar. Efendi olun, dürüst olun. Yalanla işiniz olmasın. Yalancı insanı hiç sevmiyorlar. Bunu bilin. Bu arada biraz daha gidelim. Basalım azıcık ya. Hepten 70-60 dede gibi gidiyorum ya. Bu arada bir bakayım ya. Şimdi ben neredeyim? Şuradan gidiyoruz. Bolu'yu atlamış mı olduk şu an? Evet. Üstten devam edeceğiz. Bunu bu arada sıfırla dersek bu yolumuz kalacak. Güzel. Fazla polise çarpıyormuş. Velhasıl arkadaşlar durum buydu. Yakalanmadım. Bir sıkıntı da yaşamadım yani. Kıbrıs yavru vatan. Harbiden vatanlı olduğunu hissediyorsun. Ama bir gurbet de hissetmelik değil yani. Türkiye'nin içinden çıkmak çok başkaydı.
Askerden döndüğüm akşamın gecesi uçakla döndüm ben Kıbrıs'tan İstanbul'a. Ercan Havalimanı'ndan. Uçaktan gece vaktiydi. Daha 2-3'e kadar orada durmuştuk. Yapacak bir şey yok çünkü bilet yok. Aklınızda bulunsun, giden olursa uçak bileti alacaksanız 1-2 ay önceden yerinizi ayırtın. Yoksa hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü sizin gibi düşünen binlerce arkadaş var. Orada oluyor. Bin de olur, 100 de olur. Her neyse. Böyle uçağın tam da cam kenarıydı abi. Kanat biraz denk gelmiş ama ilk uçak deneyimdi hatta. Daha önce uçakta çünkü uzak bir yere gidişim olmadı yani. İhtiyaç duymamıştım. Neyse uçaktan şöyle bir baktım. Kıbrıs'tan hani ayrıldığımızı görüyorum. Adanın bittiğini gördüm. Çok acayip bir duygu ya. Böyle bir anda o denizi geçtik ve Türkiye'nin üstündeyiz. Artık nerenin üstündeyiz? Mersin'den üstünden mi geçtik? Konya tarafından mı geçtik? Bunu bilmiyorum. Ama gece vakti böyle aşağıda köylerin ışıklarının tek tük gözükmesi, böyle köylerin gözükmesi çok acayip. Böyle sonra 1-2 saat sonra zaten dalmışım. 1-2 saat, 15 dakika içinde dalmışım. 1-2 saat sonra uyandım. Gözlerimi açtığımda İstanbul'un önünde böyle yan şekilde sorti yapıyorduk abi. Tam böyle yandı yani. O gözümü bir açtım, dedim düşüyor muyuz? Yani insan bir panik oluyor. Alışık değilsin çünkü. Son baktım İstanbul'dayız ve ilk uyanmam İstanbul'a geldiğimi şu şekilde anladım. Soğuk geliyordu camdan. Çünkü Kıbrıs'taki sıcak ne kadar olsa, gece bile olsa var. Hissediyorsun. İlk uyanmam o şekilde oldu. Camdan gelen soğuğu hissettim. Böyle gözlerimi açtığımda ilk gördüğüm şey dediğim gibi İstanbul olmuştu. Dedim memlekete gelmişiz abi. Öyle bir durum olmuştu. Çok tatlıydı. Hiç unutmam. İlk aileme kavuştuğum gün muazzamdı yani. Ama insan çok kendini garip hissediyor. Daha 1-2 hafta, belki bir ay daha kendini asker gibi hissediyorsun. O şeyi hemen üstünden atamıyorsun ama o disiplin, o durum gerçekten çok iyi arkadaşlar. Askerliğe gitmeyen kesinlikle gitsin, askeriyenin ne olduğunu, askerliğin ne olduğunu öğrensin abi. Bana göre askerliği yapmayan adam bir şeylerden eksik kalacaktır. Mahrum kalacak çünkü. Oradaki disiplini görmen lazım. Bir ayla bu verilir mi bilmiyorum. Buna yorum yapamam. Ama ben gittim. 6 ay boyunca bu işi yaptım. Barut test yapıyorum ama vurduk. Otomatik adaptif cruise kontrol var ama yavaşlattı ama durdurmadı. Sonra gittik arabaya çarptık. Hala çarpmaya çalışıyor salak. Askerliğinizi gidin yapın arkadaşlar. Adam gibi gidin, efendi gibi askerliğinizi yapın, gelin. Çünkü askerliği görmeniz lazım. Orada bir yaşayın. Kendi kendinize hayatta kalmaya çalışın. Siz survival seviyorsunuz ya. Survival gerçekten o. Gittiğiniz zaman bir ihtiyacınızı çözmek. Hele Kıbrıs gibi bir yerdeysen öyle şak diye de çözemiyorsun. Askeriyenin içinden dışarı çıkmadığın sürece, ki biz fazla çıkamadık koronadan dolayı. İşte işlerinizi o zaman çözebiliyor musunuz? Görün bakalım. Eğer orada hayatta kalmayı başarabiliyorsan dünyada da gerçek hayatta her türlü hayatta kalırsın. Bu kadar basit. Bunlar buradaki şeyler fasafiso abicim. Gidin yaşayın. Adam gibi askerliğinizi yapın. Vatana borcunuzu ödeyin. Zor bir şey değil. 6 ay da benim için çok uzun değil. İçindeyken uzun. Gün sayıyorsun, bitmiyor. Ama yaptığın zaman da o onurla dönüyorsun abi. Askerliği yapmış olduğum, verdiğin onur. O tezkere belgesini aldığım kadar hiçbir şey sevmedim ben hayatımda. Yalan yok. Askerliğimi yapmışım abi. Son böyle nöbetçilere el sallayıp işte bu saatten sonra biz mi tutacağız deyip öyle de geldik. Makaradır, yapılır işte. Askerlik güzeldir arkadaşlar. Gidin yapın. Tavsiye ederim. İşte niye yapacağım o kadar? Ya çok önemli işim vardır. Ona karışmam. Beni ilgilendirmez. O vaktin varsa, acelen yoksa git yap. Spilleme geçiyoruz. Abicim burada böyle durulur mu? Gözünü seveyim ya. Araba yanmış. Selamünaleyküm.
Hayırlı işler kardeş. Bu arada ne kadar yayın oldu ya? 37 dakika. Bayağı da yolumuz var. O bilgisayardan oyundan atmadığı sürece devam edeceğiz. Bu arada ben bu oyunu yine bir kaydedeyim de. Gider şimdi anasını satayım. Atar falan. Beni deli eder. Şu an hiç FPS ile alakalı bir derdimiz yok. Bakıyorum bayağı 60'ların çok çok üzerinde şu an seyrediyor. Görüntü kalitemiz de umarım kalitelidir. Bu arada bir onu kontrol etmek istiyorum. Bakayım. Sen bir çekil bakayım evladım. Şu an bir kaybedilen bir karemiz yok. Sıkıntımız yok. Gördüğüm kadarıyla akıcı şekilde devam ediyor. Böyle devam edelim. Her erkeğin tam manasıyla adam olduğu yer asker abi. Asker ocağı. Gidin öğrenin kardeşim. Ben Çanakkale'ye şehitliklere çok gittim mesela. Askere gitmeden önce gittim bu arada. Gittim gezdim. Bizde adettendir arkadaşlar. Her arkadaşımızı gönderirken ulan manyak çekil. Her arkadaşımızı gönderirken mutlaka öncesinde bir Çanakkale şehitlik turu yaptırırız. Sevdiğimiz arkadaşlara ve bunu da yaptık. En son beni de götürdüler ve ondan sonra askere gittim. Gidin o yaşanmışı hissedin Çanakkale'de. Orada dedelerimizin neler yaşadığını bir görün, anlayın. O siperlerin içine bir girin. O müzeleri bir gezin, bak orada bir müzeler var. Hastane müzeleri falan. Bir görün. Canlı olarak bildiğin yaşıyorsun. Çok da güzel bir müze yapılmış. Ses sistemli, bayağı üstünden uçaklar geçiyor kadar hissediyorsun yani. Bu kadar olur bir müze. Gidin oradaki yaşanmış şey hissedin ve deyin ki evet, ben vatana borcum var. Benim dedem yaptı, ben de yapacağım. İşte olması gereken bu. Önemli olan vatandır arkadaşlar. Bir erkek her şeyden önce vatanını koruyabilmeli. Bu önemli abi. Orada öğrendiğiniz temel bilgiler sizin hayatınızı da kurtarır yeri gelir. Çünkü harbiden bilmediğim şeyler öğrendim yani. Ben silah parçalamak, silah temizlemek hayatımda gördüğüm şeyler, görebileceğim şeyler değil belki. Orada temizlemeyi de öğrendik, ateş etmeyi de öğrendik. Atışlarım iyi değildi bu arada. Ya ben kötülüğünden değil, gözlük kullandığım için atışta da gözlük kullanamadım. Göremiyorum haliyle. Görebildiğim kadar sıktım. Ha tabii şeyi tutturdum tabii. Ama mesela 10 üzerinden 4'tür, 5'tir, anladın mı? 6'dır. Onun üstüne çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Göremiyorsun çünkü. Ha gözleriniz iyiyse vurursunuz. Ama 300 metreyi vurursunuz. 1000 metreyi vuramazsın abi. Vurursan da tabelaya anca tutturursun. Gece ateşleri falan vardı. Onlar da çok zevkli. Gidin bir yaşayın ya. Orada barut kokusunu bir hissedin. Bir kep tutun arkadaşlarınıza. O çıkan kovanları uçup da bir tarafa gidip yakmasın diye bir tarafı. Bir kep tutun. Bakın bir görün. Biz bu arada atış günü abi. Daha yeni askeriz yani. Böyle daha benim askerliğimin başlarıydı. Atış yapılacak dendi. Hazırlandık. İşte giyindik. İşte o şeyler, yelekler falan. Hazırız. Çantamızı aldık. Hiçbir şey almadım yanıma su olarak. Akılsız aptallığımıza doymayalım. Kıbrıs'tasın oğlum, manyak mısın sen? Yanına su alsana. Ne kadar süreceği belli mi? Almadık. Arkadaşlar da almamış. Ee, neyse. Çıktık gittik abi, biraz uzak bölgede. Araçla mı gittik? Yürüyerek mi gittik? Hiç hatırlamıyorum ama dur bakayım. Yürüyerek gittik abi ya, araçla değil. Bayağı uygunudum. İşte normal yürüyüşte gidildi. Üstünde teçhizatlarla gittik. Silahın yanında. Kafanda baret diyeceğim artık, aklıma geldi. Kaskın. Üstünde yeleğin. Teçhizat çantam. Öyle gidiyorsun. Matın falan. Şimdi mat önemli. Gittik abi. Orada kar başladı. Şu an bir tık açtık. Otomatik miydi bu? Bakalım silecek mi, merak ettim. Silmezse düşünürüz. Tosya'dayız bu arada. Evet, siliyor. Otomatikmiş. Her neyse. Gittik abi, atışlar için bir takım eğitimler verdi komutanlarımız önceden. Şu şöyle yapılır. Şuna dikkat edin. Böyle yapın.
sizi koruyacak önleyici bilgiler size veriyorlar. Biz de dinledik ama sıcak 55 derece abi. Öğlen sıcağında. Böyle dilim damağım kurudu dinlerken, zaten ayaktasın. Arada çömeltti sağ olsun komutanlarımız. Ama askersin yani. Gölge yok. Atış yapacağın yer açık bir alan. Su getirmişler sağ olsunlar, düşünülmüş. Ama herkese birer şişe düştü düşmedi yani. Kimimiz yarım, bir şişeyi yarım içtik yani. Ufak bu 500'lük pet şişeler arkadaşlar. Bu arada atış zamanı geldi. Ben matın üstüne yattım. Mat kaynıyor abi. Askeriyede o matlar vardır bildiğin, o kamplarda kullandığınız matları da aynısı. Sünger malzeme aslında. Üstüne yattım, kaynıyor sıcaktan. Çakılların üstüne attım onu. Ondan sonra çuvalın üstüne bizdeki silahı koydum. Silah şimdi HK-33'tü galiba. Evet, HK-33 eğitim silahımız. Onu koyduk. Bu arada sis farı var mı bu araçta? Bakayım. Tepe demişiz. Uzun var. Çakar. Ne lan bu? Çakar. Her neyse. Bu ne yapıyor manyak? Oğlum çıkamıyorsan geç sağa. Atış zamanı geldi abi. Kurdum. 3 atış yapıyorsun zaten. Kurdum, ateşledim. Ateşledim. Tek kuruşta 3 ateş yapabiliyorsun. Onda, istersen 10 atışta yapıyorsun. Ondan yana sıkıntı yok. Tek kurduğun zaman otomatik silah olduğu için sıkıntı yok. Atışımızı yaptık. İşte herkesin atışını yapmasını bekledik. Tekrardan işte bölük toplandı. Bölükler toplandı. Sayımlar verildi. Ölüyoruz abi susuzlukta. Neyse, o bir ara dediğim gibi yarım şişede su içmiştik. Ama yok. Abi dilim kuruya üstümüzü tekrar o yüklerle döndük. O bitmişiz yani. Onu hiç unutmam mesela. Bu arada kulağınıza küpe olsun. Atışa giderken yanınıza su. Neresinin olduğunu hiç önemi yok. Neyin nerede ne kadar duracağınız hiç belli değil. Herkes kendi önlemini düşünmek zorunda. Askerde siz kendinizi düşünmüyorsanız kimse sizi düşünmez. O da aklınızda bulunsun. Akıllı arkadaşlarım benim. Heh. Stop ettirmedim de birazcık yanlışlıkla E'ye basmış olabilirim sohbet esnasında. Ya velhasıl o bizim park. Atışlarımızı yaptık, döndük. Ama büyük bir zevkti, büyük bir heyecandı benim için. Orada tüfeğe bayağı manasıyla o güne kadar temizlemiş olduğum tüfeğimi kullanmış oldum. Zaten bir iki gün öyle atışlarımız sürdü, atış eğitimlerimiz. Bir daha da tüfekle onun dışında atışımız olmadı yani. Bizim nöbetlerimizde de silah yoktu. Bazı yerlerde vardı, bazı yerlerde yok. Velhasıl silahla işim de orada bitmiş oldu. Zaten bir dahaki sonraki süreçlerde arkadaşlar ben ne yaptım? Silahla işim olmadığı için tanklarla alakalı bakım işlerinde ya da işte zırhlı araçlarla alakalı bakım işlerinde hayatıma devam ettim. 6 aylık sürecin nasıl geçeceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bundan emin olabilirsiniz. Şu manzaraya bak, gözünü seveyim. Abi tekerin kayma sesi geliyor. Yolcularımız iyi misiniz sayın yolcular? Şimdi bir garip duruyor ama. Heh, iyi misiniz? Şöyle bakalım. Oo. Üf be abi. Bu arada aynen.
Manzaraya bakar mısın abi? Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Oğlum insan bir yol ver lan. Sinyal yakıyorum. Bayağı karda kayıyor bakın. Görüyor musun? Bayağı yapmış yapan arkadaşlar. Bu modu yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bak burada da ses çıkıyor. Yavaş kardeşim. Devam edelim yolculuğumuza. Evet, otomatik uzun kısamız da çalışıyor. Ben onlarla uğraşmıyorum. Sileceklerle uğraşmıyorum. Bu güzel bir özellik. Şu karla güzel nostaljik yolculuğumuzu yapalım. Türkiye'de bu tarz işleri yapmak zevklidir ama zordur. Bunu bile kaptanlardan dinleyin abicim. Karda kışta kolay işler değil bunlar. Öyle gözüktüğü gibi zevkli olabilir ama kolay değil. Yavaşça bakalım. Çok iyi. Bak hiç fren yapmadım arkadaşlar. 72'ye sabit. Şu an iyi çalıştı. Osmancık'a gelmişiz. Nuh Mobilya. Devam ediyoruz. Frenle oğlum, frenle. Hadi koçum. Beni uğraştırma ya. Sen ne işe yarıyorsun? Bu Logitech G29'a daha da güzel olacak inşallah. Bu arada Forza Horizon da modlar deneriz. Assetto Corsa olabilir. Rally'yi bu arada çok seviyorum. Rally çok zevk veriyordu bana. Driving Force GT döneminde de çok hoşlanırdım. Şimdi onunla da Dirt Rally yaparız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Çorum Samsun yoluna doğru devam ediyoruz. 470 kilometre yolumuz var. Bu yolculuğu bitirmeden yayını da kapatmayı düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Biraz bassana. Oğlum görmüyorsunuz bu nasıl kar yağıyor? Nasıl basayım? 82 yapalım ya. Bu arada şu şöyle bir giderken umarım bir yere çarpmaz. Bir su içeyim. Yok ya bak otonom işte. Bir de direksiyon olsa şu an direksiyonu bırakmadan giderim yani. Bak hiçbir şey yapmıyorum şu an. Kendi gidiyor. Full otonom. Eller serbest abi. Bizi kendi şeridinde tutuyor. Aynı zamanda öndeki araçlara oranla bak görüyorsunuz oradan ekranda ayar veriyor. Çok iyi ya böyle olmalı. Bak. Bak direksiyona bak hiçbir şey yapmıyorum. Tam oturtturamıyor. Şunu tam oturtturmayı yaparsa çok güzel olacak. Hadi bakayım. Bak evet bizi sola kaçırdı mesela. Bu arada heh, benim pardon Void masum fazla hızlı. Ya öndeki araçları takip edelim ya. Evet, tontik tontik gidelim. Direksiyon olsa çok kolay olacak da şu an mouse kullanıyorum işte direksiyon gelmediği için. Onun gelmesi bu hafta biraz zaman alacak. Arkadaşlar Cuma günümüne gelecek. Şu an pazartesideyiz. Siz bu yayını şu anda izliyorsunuz canlı olarak ama video olarak YouTube'a geldiğinde ne zaman olur? Yarın Salı günü gelir bu. Aynen. Daha sonrasında Perşembe günü BTS2 çekmiş oluruz. Cuma günü de eğer gelmiş olursa Cuma akşamı yayında bunu yine çekiyor oluruz. Eğer gelirse Cuma akşamı da buna istinaden gece 1'de bir video yükleyebilirim. Bundan sonra her akşam saat 19 civarında
video yüklemesi yapacağım. Eğer erkene çek abi derseniz erkene de çekerim. Bilginiz olsun. Ama akşam böyle tam iş dönüş saati. Yemeğinizi yerken yanında böyle çayınızı, çorbanız neyse alıp izlemedik bir video olsun ki sohbet muhabbet o şekilde zevk verir. Yallah şoför yallah ne bekliysen. Yallah şoför yallah ne bekliysen. Şu tırdan kurtulalım ya. Takside bıraktı onu. Kardeş. Hayırlı yolculuk. Biz düz gideceğiz. 90 yapalım abi. Bak görüyorsunuz uzun kısa kendi yapıyor. Şimdi araç gördüğü zaman kısayı alıyor. Yani uzunu alacak. Ama araç görüyor işte. Bak 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 uyarılara bak arkadaşlar. Görüyor musun? Ya işte ETS'nin geldiği nokta beyler. Takip mesafesini bile uyarıyor. Kar moduyla beraber Türkiye'de bu bir yerden bir yere gidişimiz gerçekten güzel. Hadi bakalım. Şöyle bir olaya girelim. Havza'ya gelmişiz. Havzalılar varsa arkadaşlarla yorumlarda buluşalım. Herkese selamlar olsun. Şunu bir sakla kardeşim de görelim ya. Hah. Havzalılara selamlar olsun buradan. Bu arada bu nerenin eee Merzifon? Amasya. Amasya Merzifon'du. Havza da Amasya'nın o zaman. Şimdi ben buraları çok iyi bilmiyorum. Bilmediğim için de kusura bakmayın arkadaşlar. Bize bildirmiş olun. Evet ısınlarımızı açtık bayağı. Kör kütük. Gece vakti kimsenin olmadığı bir yolda gidiyoruz. Arkamdan gelen bir iki kişi var. Önlerine kırdım. O kadar aşırı bir kasma durumuna girmedim yani. Bak gördüğünüz gibi kendini şekle soktu. Karla oyunu oynamak gerçekten bir başka olmuş. Arada ETS2'nin de multiplayer'ında bu kar modu var ama bu kadar güzel mi onu hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Ne alemdedir. Hiçbir fikrim yok. Yorum yapamayacağım şu an arkadaşlar. Burada bir şey var ama kapanmış mı? Açıkta. Samsun, Kavak, Ladik. Devam et bakalım. Bas. Ya bu ideal hız 90 buralarda ya. Benim anladığım. Şimdi valla hiç uğrayasım yoktu ama normalde bizim bununla alakalı bir işimiz yok. Biz yolcu taşıyoruz ama dur bakalım. Kantara girmemizi gerektirecek bir şey yok ama tır oyunu olduğu için bir ölçüm yapıldı. 21 ton. Devam. Bir ceza yemeyelim. Bir sıkıntı olmasın.
320 kilometre bir yolumuz kaldı. Cuma gecesinin akşamındayız ve gece saat 1 arkadaşlar. 1.01 1.02 oluyor. Neden yapıyor onu anlayamadım. Neyse şunu 92'ye sabitleyelim. Biz zaten ileriden yavaşlayacağız. Hadi bakalım. Bu kadar çabuk bulutların çıkması biraz saçma ama olsun. Bu işin buraya gelmesi bile bir mucize arkadaşlar zaten. ETS çok yol kat etti. Ben bu oyunu ilk çıktığı günde oynadım. Bizim çocukluğumuz döneminde ilk oynadığımız oyun Half-Life, GTA Vice City, Flatout 2 vardı. Sonradan Knight'lar çıktı, Metin 2'ler çıktı. Onlar basit oyunlar ki benim için. Ben onları sevmekten değil de benim tarzım olan bir oyun değil. Oynamadım, onu söyleyeyim. Çok kısa süre takılmışım vardır. Beni çok sarmaz. Futuristik, fantastik, fazlaca fantastik oyunlar beni sarmıyor. Daha çok simülasyon, hikayeli oyunlar, GTA tarzı oyunlar. Bunlar benim ilgimi çeken oyunlar içindeydi ki hala da öyle. Mafya'yı Definitive Edition olmadan önce de bitirmiş kişilerden biriyim. Mafyanın mafya olduğu zamanlar. Tabi grafikleri çok kötüydü ama biz oynadık. Hikayesi çok güzel oyundu. Şu anki grafikleri yine Mafya 1 harbiden çok güzel olmuş. Mafya 2'nin Definitive Edition'dan üstünde. Zamanında Mafya 1'den çok üstünde Mafya 2 ama şu an hikaye olarak söylemiyorum. Oynanışla alakalı olarak böyleydi. Bu arada yanlış yere girmişiz arkadaşlar. Ah. ETS 2'de de mafya konuşmayan da ne bileyim yani. Evet. Ses mi kısıldı bu oyunun ya? Soğancı varmış. Bakalım. BP. Neredeyiz şu an? Samsun'un içindeyiz. Bu arada Samsun'a kendim de gelmişim var. Buradan araç almıştım. Alan arkadaşların kulakları çınlasın Serkan kardeşim. İyi de bir araç aldık kendisinden. Bir takım sıkıntılar oldu ama yaş itibariyle yapacak bir şey yok. Olacak şeyler tabii. Bunları da bilerek aldım ama bunca yolda gelmiş bulundum Samsun'a. Görmüş de olduk Samsun'u. Çok kısa süreli olsa Samsun'un içinde bulundum. Harbiden de tarz yollar var. Tabii şehir merkezi böyle bir ufak bir yer değil. Ama benzeşiyor. Tam deniz kenarı bir yer zaten. Ben uçakla gitmiştim. Bayağı 2 saat kadar mı, 2,5 saat kadar mı sürmüştü İstanbul'dan. Böyle hatırlıyorum. Şöyle bir gazlayalım ya. Kar da yağmıyor. Turizmo'yu da denemedik demeyelim arkadaşlar. Bu arada bu ETS 2'de diğer modlarla beraber
Yeni modlar, yani yeni otobüs modlarıyla beraber devam edeceğim. Abi şunu çek, şunu da oyna, şu modu da dene dediğiniz mod varsa, araç olarak, otobüs olarak bana belirtirseniz ben de onları da yüklerim. Bir sonraki bölümlerde onlarla da devam ederiz. Yeni olan abone, yani YouTube'a yeni abone olan arkadaşlarımızdan biri var. Samet Tuğcu diye gördüm. Arkadaşımız kanalımıza hoş gelmiştir. Her gelen arkadaşı eğer görürsem, profili açık şekildeyse, buradan bildireceğim. Kendisine abonelik gerçekleştirdiği için çok çok teşekkür ederim. Herhangi bir yağ değil, kanalımı beğenmiş, sohbetimden hoşlanmış olup burada takibe başladığı için memnun oldum açıkçası. Belki abinizimdir, belki ufağınızımdır. Saygı duyuyorum. 18-24 yaş aralığında şu an bir kitlem var. Gördüğüm kadarıyla, yanlış görmüyorsam. Benzeşiyoruz. Kısmen çoğunuzdan büyüğüm herhalde. Bu oyunların içinden hep beraber geldik. Yani benim ilk hayatım, çocukluğum internet kafelerde geçti. İnternet kafelerde GTA Vice City, San Andreas, bu tarz oyunlar oynayarak geçti. Bizde daha sonrasında eve bilgisayar alındı. Yani öyle 2005 mi 2006 mı neydi? Sizin içinizde 2006 doğumlular vardı. Benim ilk bilgisayarım o zamandı işte. İşte Intel Pentium Core Duo ve çift çekirdek. O zamanın bilgisayarları abi. Li deniyor. 512 MB RAM var. O zaman, pardon, 1 GB RAM oldu mu uçak diyorlardı işte. Siz düşünün. Üstünde bir ekran kartı yok. Intel'in kendi HD grafiği var, paylaşımlı. Yani işlemci üzerinden paylaşıyor. O şekilde oyunlar oynuyorduk. Yetiyordu. Nitekim o zamanın oyunlarını karşılıyordu abiciğim. O oyunlarda oynaya oynaya buralara kadar geldik ki benim daha öncelikle bir YouTube yayıncı geçmişim var ama bayağı da bir ara vermiştim. 4-5 sene oldu herhalde. Askere gittikten sonra bıraktım. Bir iş hayatına yönelme oldu çünkü. O koşturmacada buldum kendimi. Bunlara pek vakit ayıramadım. Şimdi ben bu işi sevdiğim için yapmak istiyorum. Tekrardan sahalara geri dönmüş olduk. Umarım sohbetimden, muhabbetimden memnun kalmışsınızdır. Kanala gelip bizimle sohbetlere eşlik edersiniz. Yayınlara, videolara, yorumlarınıza beyan edersiniz arkadaşlar. Çenem biraz düşüktür, konuşmayı severim. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Seha dayı ne haber yazmış biri. Aleyküm selam. Yeğen, senden ne haber? Bu arada hem yayın hem de kanala video atılacağı için buradan sohbete de yapıyoruz. İyi otobüs modu nedir? Mercedes Turismo, New Turismo, yani yeni Turismo diye çıkmış. Oradan bakabilirsin. Neydi? Oyuncu bir şeydi. Unuttum. Bu videonun başında var. Söyledim onu. Oradan indirip mod klasörüne atıp yükleyebilirsin. Güzel, ben memnun kaldım. Bayağı kaliteli. Daha önceki bölümlerde çektiğim Neoplan ile Travego vardı. Onlar da çok iyiydi. Bu da fena değil ama onun kadar özelleştirme yok. Aynen, oyuncu biz, doğru. Aynen. Ama güzel. Beğendim yani. Çünkü gördüğün gibi kaplamalar falan öyle hikaye değil. Yolcular falan da var. Sıkıntı yok yani. Denizli var. Bakalım. Ben küçülteyim. Nerede, ne yaptım lan ben? Pardon. Denizli'de bakayım var mı? Kocaeli, Düzce. Hadi lan, Denizli bu taraflarda değil mi? Ha, burada. Denizli var. Denizli'ye de gideriz yani, sıkıntı yok. Şu an nereye gidiyoruz? Rize. Zaten 116 kilometre yol kalmış. Artık ne yazdıysan delete oldun. Otomatik moderatör diye bir şey var kardeşim.
Denizli misin? Gideriz oğlum, ne gitmeyelim ya. Şunu bırakıp gideriz yalnız. Denizli horozuyla meşhurdu. Onun dışında bir meşhurluğu var mı bilmiyorum. Var mı meşhur bir şeyi? TS. TS ne be kardeşim? Açılım yap bakayım. Şu an kafam toplamıyor iş yorgunluğundan. Horozunun meşhur olduğunu biliyorum, evet. Ha, TeamSpeak. Yok, kullanmıyorum ya. Free yayıncı. Takılıyorum öyle kendimce yani. Denizli yaparız ya, istiyorsan sıkıntı yok. Şunu bir bırakalım, zaten ne kalmış? 90 kilometresi kalmış. Birazdan oradayız. Ya oyunda şöyle bir sıkıntı var. Harita Türkiye haritası güzel, okey. Bolu'da falan oyundan ikide bir atıyor. Az evvel attı. Daha sonrasında Zonguldak için de attı oyundan. Skype'da var ama kullanmıyorum be kardeşim şu an. Çoktan beri açtığım bir şeyler değil yani. Sen buradan yazarsan ben seni okurum. Sıkıntı yok. O Zonguldak'ta da attı oyun. İlginç şekilde FPS'te de bir sıkıntı yok şu an. 60 üzeri seyrediyor. Mod yapıyorum şu an ya. Ne modu yapayım? Hop. Dayı ne yapıyorsun öyle ya? Az da kafadan giriyorduk dayıya ya. Ha, moderatör. Sen bana açık konuşacaksın. Biz şimdi yeni terimlere hakim değiliz o kadar. Tam bu işin içindeyiz. Okey. Ama direkt açılmıyorum bazen. Kafa da toplamıyor. Moderatör yapar mısın beni? Güzel soru. Bakarız. Şu an için zaten yeniyiz be kardeşim. Bir şey yok ki. Baksana ortada. Bir yükselelim, sana sözüm olsun lan. Kaybolma bir yere Halil. Söz. Bakarız bakalım, tamam. Olabilir, düşünürüz. Ben sana düşünüp döneceğim bununla alakalı. Kanalı takip et. Kaybolma. Kaç yaşındasın bakayım sen? Benim yeğenler kadar var mısın acaba? Çok merak ettim şahsen. Oğlum dayı ne ya? Dayı dayı diye sohbete mi gelinir? Dayı mıyım ben? O oyun portalda Selim abi vardı. Şimdi Tilki Selim olmuş. O dede diye dede adamı dede yaptınız ya. İzliyor musun bilmiyorum. Oğlum beni de dayı yapacaksınız. Dayı diye kalacağım sonra. Nasıl başlarsan öyle gider bu işler. Oo, Halil kayboldu. Halil nereye gitti bilmiyoruz ki. Halil nasıl modsun oğlum sen ya? Evet arkadaşlar, Halil kayıplara karıştı. Anlaşılan moderatörlükten de daha başlamadan istifa etti. Halil için
2 dakikalık bir saygı duruşu. Halil'den ses yok. Bu arada Trabzon'a giriş yaptık. Yavaş kardeşim, yavaş ya. Oha yani, oha. Oğlum ne biçim, bir de soldan gidiyoruz ya. Hayır. Şimdi sağdan sola o şekilde atlaması manyaklık. Sağdan sola atlasa anlarım. Evet, oyun bunu düşünemedi derim. Ha, bu haritayı da bizimkiler yaptı. Bu haritada bir oyun yapımcısı, bizimkiler oyun yapımcısı olarak belki yaptı, bilmiyorum. Çok hakim değilim, inanın. Bilmediğim için yorum yapamayacağım. Olabilir bu tarzda ama genel olarak harita çok güzel yapılmış. Yalnız o Bolu ve Denizli kısmında niye Bolu Denizli diyorum. Lan Halil ya. Bolu ve Zonguldak'ta oyun bizi niye attı onu hiç anlamadım. Bu arada bunlar dışında mod yok şu anda. Sebebi neydi ki onu da bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. 25 kilometrede bir yolumuz kalmış. Zaten ondan sonra ufaktan yayının sonuna geliriz arkadaşlar. Bu bölümümüze Halil konuk oldu. Bir sonraki bölümlerde Halil'i görür müyüz? Halil'de olur muyuz bilmiyorum. Nasipte varsa evet, göreceğiz. Ha, yine birine geçirdik. Şu aynayı da aşağı almadığı için göremiyorum yani işin gerçeği. En güzeli şu aynanın direkt olması. O kem aynaları var. Orada ciddi manada hasar aldı bu araç. Pek çekmemeye başladı ama 20 kilometre daha idare edecek bize. Hadi bakalım. Şimdi oyun şak diye atıyormuş yine. Bu da mümkün. Otobüste de bir drift yapmadık demeyiz yani. Lastik öttürmedik demeyiz. Yani burada lastiğin ötmesi biraz saçma tabii şu an. Şöyle basalım bakalım ya. Bayağı efektif. Güzel çalışıyor. Bu arada Rize Otogar'a giriş yapmış bulunuyoruz. Rize'ye de giriş yaptık aslında arkadaşlar. O da otogar ne tarafta kalıyor ya? Otogar hemen sağda, evet. Zaten ışığı da varmış. Otogar demeye de şahit ister, ufakmış ya burası. Ve an itibariyle Rize'mize, şu an bunu yapmayacağım çünkü sıkıntı. Bazen dediğim gibi gözükmüyor. Evet, tepemiz çok yüksek çünkü normal olarak Kamil Koç'un önünde bir reklamımızı yapalım.
Evet. Bu arada eee şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir yakışıklı pozumuzu alalım. Almasam olmazdı. Güzel, senden kapak fotoğrafı olur. Evet. Bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki Euro Truck Simulator bölümünde ve yayınında görüşmek üzere. Bundan sonraki bölüm herhalde yine G29 olmadan olacak. Sanmıyorum gelebileceğini. Bu bir sonraki değil de ondan sonraki yayında bir aksilik olmazsa G29 ile yayınımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, esen kalın efendim. İyi günler, iyi akşamlar. Yorgunluğun da vermiş olduğu bir maçlık mevcut. İyi bakın kendinize.